Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda modeli ünlü bir markaya ait olan güzel bir çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Çantamız hem askılı çanta olarak kullanılıyor. Aynı zamanda da bu şekilde bir tutma elcik kullandığınız zaman da clutch çanta olarak kullanabileceğiniz çok şık güzel bir çanta. Ben burada kağıt iple hazırladım. İstediğiniz farklı iplerle çalışabilirsiniz. Modeli sizlere yakından göstermek istiyorum. Modelimiz yıldız model. Örümü oldukça kolay. Yapımını tüm detayları video içerisinde paylaştım. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. İçine fermuarı astar yaptım. Video içerisinde astar yapımını da paylaştım. Çantamızın görünüşü bu şekilde. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz hasır renk kağıt ip kullanacağım. 2 tane de küçük halkaya ihtiyacımız var. Bunların da sizlere ölçüsünde vermek istiyorum. Halkanın çapı dıştan dışa ölçtüğüm zaman 2,5 santim. Ve bir tane de çantamızda kullanmak için taba rengi bir askı kullanacağım. Ve çantayı örmek için tığ numaramızda 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Çantamızı örmek için ilk önce zincir çekerek işe başlayacağız. Çantamızla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Yapacağımız model 3 ve katları üzerinde oluşmakta. 3'ün katı bir zincir çekeceğiz ve onun üzerine fazladan 2 tane zincir çekmemiz gerekiyor. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. 3 ve katları üzerinde bir zincir artı 2 tane fazladan zincirimiz olması gerekiyor. Ben şimdi burada 3'ün katı olan 60 tane ilk önce zincir çekmek istiyorum burada. İpimi aldım. İlk burada ipimi kilit yaptım. Şimdi 3'ün katı olan 60 tane ilk önce zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. 60 tane zincirimi çektim ve şimdi onun üzerine 2 tane daha zincir çekeceğim. 61 ve 62 tane zincirim oldu. Şimdi toplamda 62 zincirimiz oldu. Zincirin arka kısmını çevirdim. Bakın arkasında duran tek duran ilmekler var. Şimdi bunlara batacağım. Zincirin düz kısmı bu şekilde. Arka kısmını çevirdim. Ondan bir önceki yani 61. zincirin içine bakın bu şekilde batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde birinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki zincir boşluğuna batıp tekrar ikinci sık iğnemi yaptım. Her zincir boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincir boşluğuna batıp buraya 61. sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. İlmeğimi uzattım. Zincirsiz dönüş sağlayacağız. Daha düzgün olması için kenar kısmı ilmeği uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. İlk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki tekrar zincir boşluğuna ikinci sık iğnemi yaptım. Bu sırada tekrar birer tane sık iğne boşluklarına tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğnenin içine de batıp buraya son sık iğnemi yaptım ve toplamda yine 61 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir üçüncü sıra sık iğnesini yapacağız. Tekrar ilmek uzatıp örgümün arkasını çevirdim. İlk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar bu sırada bir sıra daha sık iğnemizi tamamlayalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi 3. sıramızda tamamlamış olduk.
Bir üst sıraya çıkacağız. Modelimizi kurmaya başlayacağız. Kenarda bir tane zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi yıldız modelini oluşturacağız. İlmeği bakın biraz uzatıyorum. İlmeği uzattım. İlk önce bakın hemen dibindeki boşluğa ilk buraya batıyorum. İlmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini bir çıkarttım. Ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın ilk fıstığı bu şekilde oluşturdum. Şimdi tekrar aynısından bir tane daha yapacağım. Üzerine ilmek uzattım ve zincirin içine bir tane zincir çekmiştik. Zincirin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane uzun ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. İlk önce ilk yaptığım fıstığın dip noktasındaki boşluğa dibine batıyorum. Dibine battım, ilmek çıkarttım. Bakın ilmeği uzatıyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bu şekilde 4 tane tığda ilmek var. Üzerine aldığım ilmekle birlikte şimdi bir sonraki boşluğa batacağım. 2 tane boşluk atladım ve 3. sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. Şimdi bu şekilde tığda 2, 4, 6 tane ilmek var. 6 ilmeğin hepsini tek seferde çıkartıp üzerine bir tane zincir çektim. Aynı zamanda buradaki hem köşe oluşturduk hem de modelimizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrar model oluşturmak için buraya bir zincir çekmiştik. İlmek uzattım. İlk önce bir zincir çektim, noktaya battım. Tekrar ilmek çıkartıp ilmeğim tekrar aynı boyda olması için ilmeği uzattım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi en son yaptığım buradaki fıstığın dibindeki boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Tığımda bakın 4 tane ilmek var. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi yanına itibaren sayıyorum. 1, 2 tane sık iğne atladım ve 3. boşluğa batıp ilmeği uzattım ve tığda 2, 4, 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım ve bir tane üzerine zincir çektim. Şimdi tekrar yapıyoruz. İlmeği uzattım. İlk önce buradaki zincirin içine batıp tekrar ilmeği çıkartıp ilmeği uzattım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Buradaki yaptığımız üçlü fıstığın en sonki yaptığım fıstığın dibindeki boşluğa batıp tekrar ilmek çıkarttım. Tığda 4 ilmek var. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. 1, 2 tane boşluk ve 3. sık iğnenin içine batıp ilmeğimi uzattım ve tığımda 2, 4, 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkartıp üzerine bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. İlk önce zincirin içine batıyorum. Daha sonra buradaki fıstığın dibindeki boşluk ve en son 1, 2 tane sık iğne atladım ve 3. boşluğun içine buraya batıp ilmeğimi uzattım. 2, 4, 6 ilmek var. Hepsini bir çıkarttım ve bir zincir çektim. Bu şekilde ilk önce zincirin içine batıyorum. Daha sonra buradaki boşluğa ve daha sonra da 2 tane atladıktan sonra 3. sık iğnenin içine de en son fıstığımı oluşturup hepsini topluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son burada tekrar yıldız modelini oluşturmak için önce zincirin içine battım ve daha sonra fıstığın dibine batıp şimdi 2 tane boşluk atlıyorum ve son sık iğnenin içine batıp tığda 6 ilmeğin hepsini bir çıkarttım ve bir tane zincir çektim ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Şimdi burada bir üst sıra için örgümün arkasını çevirdim. İlk sıra başında ilmeği uzattım. İlk önce buradaki zincirin dibine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım ve üzerine bir tane
zincir çektim. Şimdi tekrar ilmek uzattım. Zincirin içine batıp tekrar ilmek çıkarttım. Tığımda 2 ilmek var. Bunu tığda bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilk yaptığım fıstığın dibindeki boşluğa batıp ilmek çıkartıp uzattım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bir sonraki bakın bir fıstık atladım ve ilk boşluğa, buraya büyük geniş boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Tığımda bakın 2, 4 ve 6 tane burada ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım ve üzerine bir zincir çektim. Bakın bu şekilde kenar oluşturduk ve modelimizi de yapmış olduk. Şimdi burada devam ediyorum. İlk önce ilmek uzattım. Zincirin içine batıyorum ilk önce. Daha sonra tığın üzerine ipimi doladım ve hemen buradaki yaptığımız fıstığın dibindeki büyük geniş boşluğa battım ve ilmek uzattım. Hep ilmek boyların aynı olmasına dikkat ediyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki batacağım 3. batışım benim. Buradaki fıstığı atladım ve bir sonraki ilk geniş boşluğa batıp tekrar ilmek uzattım ve tığımda 6 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde modeli oluşturmaya devam ediyorum. İlk önce ilmeği uzattım. Zincirin içine batıp daha sonra ikinci batışım benim buradaki yaptığım fıstığın dibindeki büyük geniş boşluğa batıp ilmek uzattım. Tığda 4 ilmek var. Tekrar bir sonraki benim batışım bir fıstık atladım ve hemen bakın büyük geniş boşluğumuz var. Buradaki boşluğa 3. noktayı da buraya batıp ilmek uzattım ve 6 tane tığda ilmek var. Hepsini tek seferde çıkartıp ve üzerine bir zincir çektim. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa batacağım. İkinci batışım benim fıstığın dibindeki boşluk ve üçüncü batışımızda bir sonraki geniş boşluğa batıp alt ilmeğin hepsini toplayıp bir zincir çekeceğiz. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son modelimde yapacağım. İlk önce zincirin dibine battım. İkinci batışım fıstığın dibine batıyorum. Ve son bakın kenarda benim bir fıstıktan sonra bir zincir çekmiştim. Daha sonra ikinci fıstığı üzerine yapmıştık. Şimdi aradaki fıstığın üzerindeki zincirin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 6 ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırayı da tamamlamış olduk. Yıldız modelini yaptık. 2 sıradan oluşuyor yıldız modelimiz. Şimdi bir üst sıra için bir zincir çekmiştim. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi burada ilk önce zincirin dibindeki bakın biraz ilmek uzatıyorum. Zincirin dibindeki boşluğa batıp buraya ilk sık iğnemi yapmış oldum. Birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi biz burada sık iğne sırasını yapacağız. Bakın burada bizim fıstığımız var. Her fıstıkta 1 2 3 4 5 tane burada ipimiz var. Bakın üstte duran ayrılmış 2 tane ip var. Tam bunun arasına batıyorum. Altta 3 tane kalıyor. Üzerinde de 2 tane ip kalıyor. Tam arasına batıp buraya bir ve tekrar yine aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Bakın altta 3 tane kaldı. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yanındaki büyük geniş boşluğa buraya bir tane sık iğne. Şimdi fıstığa geldim. Bakın tam fıstık ortadan ayrılmış şekilde duruyor. Tam araya batıp buraya bir ve iki tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar buradaki büyük geniş boşluğa buraya bir tane, tekrar fıstığın içine bir iki tane sık iğne, tekrar büyük geniş boşluğa geldim. Buraya da bir tane şekilde
Devam edelim. Sık iğnelerimizi yapalım. 2 1 2 1 şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son burada 2 tane fıstığın içine sık iğne yaptım ve son kenarda fıstığın üzerinde bir tane zincirimiz vardı. Şimdi buradaki zincirin içine son sık iğnemi yaptım. Biz başlarken 61 tane sık iğne ile başlamıştık. Yine aynı şekilde sayımızın aynı olması gerekiyor. Yine 61 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Biraz ilmeğimi uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ikinci sıra sık iğnesini yapacağız. İlk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki ilk boşluğa birinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki boşluk yine aynı şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman ilmek uzatacağız. Örgümüzün arkasını çevirip 3. sıra sık iğnemizi tamamlayalım. İlk biz burada 3 sıra sık iğne ile başladık. Yine aynı şekilde 3 sıra olacak şekilde sık iğnemizi tamamlayıp gelelim. 3 sıra sık iğneyi tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Buradaki yıldız modelin 2 sıra yıldız modelini oluşturacağız. Kenarda bir tane zincir çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi yıldız modeli oluşturmak için ilk önce bir tane fıstık yapacağım. İlmek uzattım. Dip noktasındaki boşluğa batıp 2 tane ilmek var tığda. İkisini bir ördüm. Üzerine bir zincir. Tekrar ilmek uzattım. Zincirin içine batacağım. Tekrar ilmek uzattım. Bakın bu şekilde üst üste 2 tane fıstık oldu. Bunu kapatmıyorum ikincisini. Tığın üzerine ipimi doladım. İlk önce birinci yaptığım fıstığın dibindeki boşluğa battım. Daha sonra tığın üzerine hep doluyorum burada. 2 tane boşluk atladım ve 3. boşluğa ilmek çıkarttım. Bakın tığda 6 tane ilmek var. Şimdi hepsini bunların çıkarttım ve bir tane zincir çektim. Şimdi burada tekrar ilmek uzattım. Önce çektiğimiz zincirin içine batıyorum. Dip noktasına battım. Tığın üzerine ipimi doladım ve en son burada yaptığım fıstığın dibindeki boşluğa battım. İlmek çıkarttım ve son 2 tane boşluk atladım ve 3. boşluğa batıp tığda 6 tane ilmek var. Hepsini bir çıkarttım ve bir tane zincir çektim. Bu şekilde fıstıklarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. İlk önce zincirin içine batacağız. Daha sonra ikinci batışım buradaki fıstığın dibine batacağız. 3. batışımızda 2 boşluk atladıktan sonra 3. boşluğa 3. fıstığı yaptıktan sonra hepsini toplayıp bir tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Sıramın sonunda 3 tane sık iğne kaldı. Son üçlü fıstığı da buraya yapacağım. İlk önce zincirin dibine batıyoruz. İkinci batışım fıstığın dibine ve son 2 tane boşluk ve 3. yani kenardaki sık iğnenin içine batıp 6 tane tığda ilmek var. Hepsini bir çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada örgümün arkasını çevirdim. Şimdi tekrar fıstığın başlangıcını aynı şekilde yapacağız. İlmek uzattım. Başlangıçlarımız hep aynı şekilde köşede o şekilde olacak. İlk önce zincirin dibine battım. İkisini bir çıkartıp üzerine bir zincir çektim. Şimdi tekrar üzerine bir daha fıstık yapacağım. İlmek uzattım ve zincirin içine buraya batıp bunu kapatmıyorum. İkinci yaptığım fıstığı tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilk yaptığım fıstığın dibindeki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Tığda 4 ilmek var. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki geniş boşluğa batıyorum ve ilmek çıkarttım. Tığda 6 tane ilmek var. Hepsini bir çıkarttım ve üzerine bir zincir çektim. Yıldız modelini bu şekilde ikinci kısmını öreceğiz. İlmek uzattım. Önce zincirin içine battım.
Kapatmıyoruz burada fıstıklarımızı. Tığın üzerine ipimizi doladık. Buradaki üçüncü yaptığım fıstığın dibine, yani geniş büyük boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir sonraki büyük geniş boşluğa batıp ilmek çıkarttım. 6 tane tığda ilmek var. Hepsini bir ördüm. Ve bir tane zincir çektim. Bu şekilde devam edeceğiz yıldızlarımızı oluşturmaya. İlk önce zincirin dibine, daha sonraki fıstığın dibine batacağız. Üçüncü batışımızda bir sonraki geniş boşluğa battıktan sonra buradaki 3 tane fıstığın hepsini toplayıp bir tane üzerine zincir çekeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son burada üçlü fıstık kaldı. Onu da yapacağız. İlmek uzattım. Önce zincirin dibine battım. Daha sonra fıstığın dibine batıyoruz. Ve son kenarda bizim bir fıstık ve üzerine bir zincir yapmıştık. Zincirin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığda 6 ilmek var. Hepsini bir çıkarttım ve bir tane üzerine zincir çektim. Ve bu şekilde kenar kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Burada şimdi 3 sıra sık iğne olan kısmı yapacağız. Bir zincir çekmiştik kenarda fıstığı toplarken. Örgümün arkasını çevirdim. Burada ilk önce zincirin dibindeki boşluğa, buraya, bu noktaya battım ve ilk sık iğnemi buraya yaptım. Şimdi fıstığın bakın tam ortadan ayrılmış şekilde duruyor. Ve tam bu kısmından batıp 1 ve 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi geniş boşluğa geldim. Geniş boşluğa buraya bir tane, tekrar fıstığa geldik. Fıstığın tam orta noktasına 2 tane sık iğne, tekrar geniş boşluğa bir tane şekilde sık iğne yapacağız. Fıstıklara 2 tane, geniş boşluğa bir tane şekilde 2 1 2 1 şekilde sık iğnemizi yapacağız ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son burada fıstık kaldı. Bunun da içine 2 tane sık iğne, 1 ve 2. Kenarda bakın fıstığın üzerinde bir tane zincir vardı. Zincirin içine de son sık iğnemi de bu noktaya yapacağım ve bu şekilde toplamda bizim yine 61 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Hep bu sık iğne sayısını korumamız gerekiyor. Kaç tane sayıyla başladıysak hep sık iğne sayımızın aynı olması gerekiyor. Çünkü yıldız modelini kurmak için bu şekilde. Şimdi bir üst sıra çıkmak için tekrar kenarda ilmek uzatıp diğer tarafı örgümüzün çevirdikten sonra ikinci sıra sık iğnesini başlayacağız. Bu şekilde 3 sıra olacak şekilde tekrar sık iğne yapacağız. Ondan sonra tekrar 2 sıra yine yıldız modelini oluşturacağız. Bir yıldız modeli, 3 sıra sık iğne. Bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. En son sizlere ne kadar ördüğümün bilgisini paylaşacağım. Sıramı tamamladım. Toplamda burada yıldız model sırasını saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 sıra yıldız model yaptım ve en son yine 3 sıra sık iğne ile bitirmiş oldum. Bu şekilde parçamı tamamladım. En son 3. sıra sık iğnemi tamamladıktan sonra burada bir tane zincir çekip ve ipimi kopartacağım. Burada ipimi koparttım. Şimdi bu yaptığım parçanın ölçüsünü vermek istiyorum. Parçanın eni 28 santim ve bir de uzunluk olarak ölçüsü tam ortadan ölçtüğüm zaman 36 santimde yükseklik var. Bu şekilde parçamı tamamladım. Şimdi parçayı ikiye katlayıp kenarlardan dikip çanta haline getireceğiz. Kenarlarından dikmek için geniş uçlu iğne kullanacağım. Burada biraz ip aldım. Şimdi burada parçada hangi tarafı ters veya düz yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Hangi taraf daha düzgün duruyorsa onu iç kısımda kalacak. Yani katlayınca ters tarafı dışta kalacak.
ve düz tarafı da iç kısımda kalması gerekiyor. İki tarafta aynı olduğu için, yani buradaki ileri geri ördüğümüz için parçayı fark etmiyor. İstediğiniz tarafı ters veya düz yapabilirsiniz. Dediğim gibi modelin hangi taraf daha düzgün duruyorsa o şekilde düzgün duran kısmı iç kısımda kalacak ve parçayı bu şekilde katladığımız zaman da ters tarafı dışta kalması gerekiyor. Daha sonra kenarlarından diktiğimiz zaman çantamızı çevireceğiz. Yani o zaman düz tarafı dışa gelmiş olacak. Şimdi ben burada iğnemi aldım. Tam ikiye katlıyorum parçamı. İkiye katladıktan sonra tam kenardan başlayacağım. Aşağıya kadar dikme işlemini yapacağım. Kenardan buradan dikiş yapacağım için burası bizim ters tarafı olduğu için ipimi biraz kenardan yürüteceğim. Kenarda biraz yürüttüm. Şimdi bakın karşısındaki ilk sık iğne boşluğuna iğnemi battım. Yine onun karşısındaki kenardaki ilk sık iğnenin içine iğnemi battım. Bu şekilde ilk sık iğnelere batmış oldum. İğnemi burada ipimi çıkarttım. Şimdi devam ediyorum. Hemen bir sonraki sağ taraftaki ikinci sık iğne ve onun karşısındaki ikinci sık iğnenin içine bu şekilde iğnemi battım. Tekrar iğnemi çıktım. Bakın bir sonraki sağ taraftan ilk iğnemi battım ve onun karşısındaki üçüncü sık iğne boşluklarına karşılıklı batıp tekrar iğnemi çıktım. Şimdi bir sonraki, bakın hemen sağ taraftan başlıyorum. Sık iğne boşluğu ve onun karşısındaki sık iğne boşluğuna battım. Tekrar iğnemi çıktım. İlk sağ taraftaki sık iğne, onu ve sonra sol taraftaki sık iğne boşluklarına karşılıklı batıp tekrar iğnemi çıktım. Bu şekilde karşılıklı ilmeklere birer defa batıp dikme işlemini yapacağız. Bu şekilde dikme işlemini yapalım. Tam alt kısımdaki boşluğa kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğa karşılıklı batacağım. Tekrar bu noktaya bir kere daha batmak istiyorum. Ve şimdi tekrar bu ipi aralardan yürüteceğim. Bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi diğer tarafı da aynı burada yaptığımız gibi kenardan biraz ipimizi yürütüp ilk baştan buradan karşılıklı batıp dikme işlemini yapalım. Aynı bu tarafta yaptığımızın birebir aynısını bu tarafta uyguladıktan sonra tamamlayalım. Tekrar devam edeceğiz. Çantanın ben kenarlarını diktim. Şimdi iç tarafını çevireceğiz. Şimdi bu şekilde iç kısmı dışa çevirmiş olduk. Yani düz tarafı bize bakmış olacak. Şimdi çantanın
kenarına itibaren başlayacağım. 3-4 sıra çantanın ağız kısmına sık iğne gideceğiz. Şimdi ipimi burada aldım. İpimi ilk burada kilit yaptım. Şimdi tam kenar noktasından itibaren başlangıcımı yapacağım. Kenardaki sık iğne boşluğuna batıp örerken de kısa ipimi iç kısımda bırakacağım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir sonraki yanındaki boşluğa batıp tekrar buraya bir tane daha sık iğne. Şimdi tekrar yanındaki bir tane daha sık iğne boşluğu var ve buraya üçüncü sık iğnemi yapmış oldum. Bakın şimdi hemen bizim modeli oluşturduğumuz yerin hemen bir tane daha burada boşluk var. Buradaki boşluğa battım. Buraya bir sık iğne. Şimdi buradaki bizim yıldız modelini yaptığım yere geldim. Yine aynı şekilde diğer taraflarda yaptığımız gibi üstteki duran iki tanesini aldım. İpin tam yarısını aldım. Buraya bir tane, tekrar yine aynı boşluğa bir tane daha sık iğne, iki tane olmuş oldu. Şimdi ortadaki büyük boşluğa geldim. Buraya bir tane, tekrar diğer kısma geldim. Yine tam bu yarısını alıyorum. Bakın iki tanesini aldım. Üç tanesi de altta kaldı. Bu şekilde orta boşluğa battım. Bir ve tekrar yine aynı noktaya ve iki tane sık iğne. Şimdi tekrar burada bizim 3 sıra sık iğne yerine geldik. Bunların da kenarındaki boşluklara birer tane sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Tekrar devam ediyorum. Hemen bakın bir tane daha boşluk var. Buraya bir tane. Şimdi aradaki boşluğa batacağım. Yıldız modelini oluşturduğumuz yerin tam orta boşluğuna aynı noktaya buraya iki tane sık iğne yaptım. Şimdi ortadaki büyük geniş boşluğa buraya bir tane, tekrar bakın yıldız modelini yaptığım yere geldim. Tam arasına battım. Buraya tekrar iki tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Şimdi tekrar bizim burada 1 2 3 sıra sık iğne boşluğumuz var. Bunlara da birer tane batacağım. 1 2 ve 3. Bakın bu şekilde boşluklara sık iğne yaparak devam edelim. İlk önce burada bir tane var. Arasına iki tane, büyük geniş boşluğa bir tane, tekrar ara kısma iki tane şekilde saydığım zaman 1 3 4 5 6 tane yıldız modelinde sık iğne olması gerekiyor. Tekrar burada 3 tane 3 sıra sık iğne olduğu için birer tane de buraya sık iğne şekilde ilerleyelim. Buradaki kenar noktasına kadar gelelim. Kenar noktasına doğru geliyorum. Kenarda burada 3 tane sık iğne var. Bunlara birer tane batacağım. 1 2 ve 3. Şimdi bizim burada birleştirme yaptım. Diktiğim noktaya geldim. Bunun sağındaki boşluğa buraya bir tane, bir de solundaki boşluğa bir tane şekilde sık iğne yapmış oldum. Diktiğim kısmın sağındaki yere ve solundaki boşluğa sık iğne yaptım. Şimdi tekrar burada 3 sıra daha sık iğne var. Bunlara da birer tane kenardaki boşluklara batacağım. 1 2 ve 3. Kenar kısmı bu şekilde yapmış olduk. Devam edeceğiz. Tekrar burada diğer sıralarda yaptığımız gibi aynı şekilde ilerleyeceğim. Tekrar burada 2 tane büyük boşluğa, ara boşluğa battım. 2 sık iğne. Şimdi geniş boşluğa geldim. Buraya bir tane. Tekrar burada geniş, bakın şuradaki bizim tam ara boşluğuna batacağım. Buraya 2 tane. Şimdi burada bir tane boşluk var. Buraya bir tane şekilde ilerleyeceğiz.
Tekrar yine birer tane boşluklara sık iğne. Buradaki boşluğa 2, 1, 2 ve şuradaki boşluğa bir tane şekilde yıldız modelinde boşluklara devam edelim. Sık iğnemizi tamamlayalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi en son buradaki boşluğa da diktiğim noktaya da bir kere daha sık iğne yaptım. Şimdi başlangıç noktama geldim. Burada ilmek kaydırma yapmadan direkt ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım ve tekrar sık iğne yapmış oldum. Şimdi başlangıç noktam belli olması için alt kısma işaretleyici takacağım. Birleştirme yapmadık burada. Alt kısma işaretleyici taktım. Daha sonra işaretleyici taktığımız yerin hizasında bitişi yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki boşluk, tekrar sık iğne. Bu şekilde birer defa sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi her yaptığım sık iğnenin içine birer defa sık iğne yapacağız. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman ilk yaptığım sık iğnenin işaretleyici taktığım noktaya tekrar sık iğne yapacağız. Döne döne 3-4 sıra sık iğne yapalım. En son kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Sıramın sonuna geldim. Çantanın ağız kısmına toplamda 4 sıra sık iğne gittim. Şimdi başlangıç noktama geldim. 4. sıramı bu noktada tamamladım. Şimdi çantanın ağız kısmına da bir sıra ilmek kaydırma yapıp ondan sonra çantamızı tamamlayacağız. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Başlangıç noktam işaretleyicinin olduğu yere battım. İlmek çıkartıp tığda bekleyen ilmeğin içinden çıkarttım. Şimdi buraya tekrar işaretleyici takacağım. Başlangıç noktam belli olması için. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin içine battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten çıkarttım. Bu şekilde her sık iğne içine birer defa ilmek kaydırma yapalım. Bu şekilde güzel bir görüntü olacak. Devam edelim. Çevresine dolanıp ilmek kaydırmaları yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar ilmek kaydırma yaptım. En son sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapmadım. Burayı yapmayacağız. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Burada ipimi kopartacağım. Biraz ip bıraktım. İpi burada birleştirmek için. Şimdi bu noktada ipimi çıkarttım. Şimdi ilk yaptığım ilmek kaydırma, bakın işaretleyici takmıştık. En sonuncu sık iğne ilmek kaydırma yapmadım. İlk yaptığım ilmek kaydırmanın bu şekilde içine battım. Şimdi bu ipi, kısa ipi çantanın iç kısmına alacağım. Ve şimdi son yaptığım ilmek kaydırmanın da bakın üstteki duran tek kanadına battım. Tekrar bu kısa ipi çantanın iç kısmına aldım. Bu şekilde birleştirmesini yapmış oldum. Şimdi bu kısa ipi çantanın iç kısmında aralarda yürütelim ve fazlasını kopartalım. Şimdi bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Ben burada sizlere aynı zamanda çantanın astar yapımını da paylaşacağım. Çantanın astarında kullanmak için ben burada dak keten kumaş kullanıyorum. Biraz daha kalın, tok bir yapısı var. Daha ince pamuklu kumaşlarda tercih edebilirsiniz. Ben burada şu şekilde ölçüsünü aldım. Dikdörtgen bir parça kestim. Bunu da şu şekilde ayarladım. İkiye katladığım zaman bu şekilde ikiye katladım kumaşımı. Onun üzerine de çantamı üzerine koydum. Kenarlardan çok az, yarım santim kadar bir pay bıraktım dikiş için ve üst kısmı da tam aynı hizasında kumaşımı kestim. Daha sonra burada fermuar gireceği için biraz daha geriden dikeceğimiz için bu kadar ölçü yeterli. Üstten tam sınırda ve kenarlardan da yarımşar santim pay bırakmış oldum dikiş için. Bu şekilde ölçümü aldım. Şimdi burada fermuarı ayarlayacağım. Fermuarın ölçüsü aynı, kumaşın ölçüsüyle aynı olması yeterli.
bu şekilde fermuar kullanacağım. Şimdi kumaşı ikiye katlarken eğer sizler desenli bir kumaş tercih ederseniz, benimki tek renk olduğu için ters veya düz tarafı fark etmiyor. Desenli kumaşlarda ters tarafı dışta kalacak, yani size bakacak katladığınız zaman, düz tarafı da güzel tarafı, yani desenli taraf içte kalması gerekiyor. Bu şekilde ikiye katladım. Şimdi onun üzerine de fermuar alacağım. Fermuar aldıktan sonra bakın şöyle ters tarafını, fermuarını çevirdim ve onun üzerine de kumaşı bu şekilde aldım. Buradan biz dikiş yaptığımız zaman fermuarı açınca kumaşın düz tarafı içte kalmış olacak. Temiz görüntü içte kalacak. Bu şekilde şimdi ben burada toplu iğne ile ara ara burayı tutturacağım. Tam ortalıyorum fermuarı. Bakın bu şekilde fermuarla tutturdum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da yapacağım. Şu şekilde açtım. Fermuarın düz tarafı bize bakacak ve diğer yönü bakın şöyle üzerine aldım. Şimdi diğer tarafı toplu iğne ile tutturacağım. Şimdi ilk önce bu taraftan ben makineyle dikiş yapacağım. Bakın ilk toplu iğne ile tutturduğumuz yerden buradan bir dikiş atacağım ve aynı zamanda diğer tarafı da yine aynı şekilde toplu iğne ile tutturduğumuz diğer tarafı da yine ben makineyle dikiş yapacağım. Eğer elinizde makineniz yoksa elinizde de dikebilirsiniz. Tam bakın şu kısımdan, şurada desenli bir kısım var. Çizgi bir şekilde elinizle de dikebilirsiniz. Bu kısmı ben dikip iki tarafı da dikip geleceğim. Fermuarın iki tarafını makineyle gittim. Şimdi yanları da dikişini yapacağım. Tam buradan ortaladıktan sonra kenardan düz bir şekilde aşağıya doğru, aynı şekilde diğer tarafı da tam kenar kısmından ayarlayıp düz bir şekilde iki kenarında dikişini yapıp geliyorum, makineyle dikeceğim. Dediğim gibi makineniz yoksa düz bir dikiş olacak şekilde aşağıya kadar elinizde de dikebilirsiniz. Dikip geliyorum. İki tarafı da düz bir şekilde dikişini yaptım. Şimdi bu yaptığım astarımız hazır. Şimdi çantanın içine yerleştireceğim. Çantamızı alalım. Şimdi astarımızı çantanın içine düzgün bir şekilde yerleştireceğiz. Astarı çantanın içine yerleştirdikten sonra tam çantayı kenarlarından tam ortalayacağım ve buradaki kenardaki fermuarı tam ortalayıp bu noktaya toplu iğne ile sabitleyeceğim. İlk önce bu şekilde kenarından toplu iğne ile tutturdum. Burada ben fermuarı da açtım. Tam yine aynı şekilde diğer tarafında tam kenar noktasından bu kısmı da iğne ile tutturacağız. Fermuarı ben burada açtım. Şimdi ara ara bakın şu kısımdan biraz alttan burayı buradan toplu iğne ile sabitleyeceğim. Aynı şekilde diğer tarafı da yine toplu iğne ile ara ara tutturacağız. Yine makineyle dikeceğim. Makinenin girdiği yere kadar dikişimi yapacağım. Eğer elinizde dikecekseniz
Bakın biraz şu altta diktiğimiz kısımdan, tam bu kısmından dikişimizi elde yapabilirsiniz. Tam bu noktadan dikip o şekilde elinizle de dikebilirsiniz. Ben burada bu kısmı fermuarı çantaya sabitleyeceğim. Makineyle dikip geliyorum. Çantanın ben dikişini yaptım. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Açtığımız zaman bakın şu alt kısmından tam dikişi düz bir şekilde yaptım. Fermuarda bu şekilde görünüşü. Şimdi çantanın aksesuarlarını takacağız. Halka ve askıdan bir tarafını taktım. Diğer tarafı birlikte takacağız. Burada yardımcı olması için ilk önce tığla takacağım kısmı ayarlıyorum. Ve şimdi halkayı buradaki bolarttığım kısma kolay bir şekilde taktım. Şimdi askımın diğer tarafını taktığım için düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Bu kısmı da taktım. Çanta aynı zamanda clutch çanta olarak da kullanılıyor. Onu da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde taba rengi bir elcik kullandığınız zaman, halkaya taktığınız zaman aynı şekilde sadece askılı çanta olarak değil, aynı zamanda clutch çanta olarak da kullanabileceğiniz çok şık bir çanta oldu. Çantanın son bitmiş halini sizlere ölçüsünde vermek istiyorum. Çantamızın eni 28 santim ve yükseklik 21 santimde yüksekliği var. Toplamda ben 100 gram kağıt ip kullandım. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.